İyi akşamlar diliyorum. Tekrar bugün böyle bayağı bir yoğun canlı yayın tempomuz oldu. Yarın da Almanya'dan bir küçük kardeşimizi anlatacağız. Ben hemen 2 dakika içinde mahsus açtım ki Mustafa Bey'i alayım. Kendisi tanıtmadan evvel biyokimya öğretim görevlisi arkadaşımın tabiriyle magnezyumu en iyi anlatan doktor arkadaşımız tanımlaması yapılınca Mustafa Bey'den magnezyumu sizler de dinleyin istedim. Şimdi hemen gönderiyorum isteği. Evet. Hemen yorum yapmayı kapatayım. Hoş İyi geldiniz. akşamlar. Hoş bulduk Çok hocam. teşekkür Nasılsın? ederim. Sizi pazar pazar Estağfurullah hocam. Magnezyum boş verin. Siz bu enerjiyi neye borçlusunuz? Onu konuşalım bence. 14 kilometre koştum, yüzdüm, Gördüm. ürettim. Sabahtan beri üstüne bir canlı yayın açtınız. Aynen. Eşarbını yan bağlayıp da oluyor bunlar. Onu albüme alacağım. Sizden duydum. Zeynep'e sevgiler. Onun da Yani selamı var hocam. aslında işte magnezyum, hemoglobinden de ilk bu malum günler olmadan evvel Mustafa'cığım diyeceğim. Böyle hadi hemoglobininiz 5 olsun da görelim, işte magnezyumun şu tuzu olmasın da görelim. Nefes öyle güçlü ki pek çok hastanın tedavisine müdahale edemedim. İyileşen, bizi izleyen pek çok kişi de hani işte şu magnezyum başlayın diyemiyorum buradan, direkt birebir görmediğim için. Ama insanlar iyileşiyorlar nefesin gücüyle. Yani şu şaka gibi, ben de ilk başlarda inanamadım. 3, 5, 100, 200, 5000, 10.000 derken insanlar iyileşiyorlar. Hani ben icat etmedim bunu. Nefes çok güçlü velhasıl. Ben susmam o konudan, değil mi? Hocam hakkınızdır. Yani şöyle öncelikle herkese iyi akşamlar. Hızlı başladık. Yani sağlıklı yaşam bir bütün. Burada vitamin, mineraller, mikro besin aslında. Yani ben şuna benzetiyorum. İşte arabanın yağını, suyunu koymak gibi. Yani siz benzini koyup arabanın yağını koymazsanız motor doğru çalışmaz. İşte biz özellikle güncel yöntemlerle ancak günü kurtarıyoruz. Yani işte araç kaportaya bir şey oluyor. Gidiyoruz kaportayı cilalıyoruz, boyuyoruz. Çok güzel. Ama içi problem. Şimdi vitamin ve mineraller bu işin başlarında, ilk sıralarında. Ondan da önce bir şey daha var. Beslenme. Zaten beslenmeyle alamadığımız şeyleri biz yerine koyduğumuz şeyler gıda takviyesi adı üstüne. Yani eksik kalan noktaları tamamladığımız şeyler gıda takviyesi. Beslenmenin de bir adım öncesi oksijen. Yani oksijen asıl işte nefes. Yani sizin bu farkındalık yarattığınız husus aslında en başta. Yani beslenmeden de önce oksijen olmazsa hiçbir şey olmaz. Yani insan vücudunun temeli oksijen zaten. İşte ondan sonra asıl işte beslenme. Beslenmede eksik kalanları gıda takviyeleriyle yerine koyuyoruz. Bir şeyler düzeliyor, rayına giriyor. Yine bir şeyler eksik kalıyor. Bu sefer yardımcı tedavi yöntemlerinden fayda görmeye çalışıyoruz. Adı üstüne tamamlayıcı tıp diyoruz. Yani işte bunların hepsi bir bütün. Ama bir numarada tabii dediğiniz gibi nefes ve doğru oksijenle vücudu beslemek var. Bu anlamda da yaptıklarınız çok değerli. Gıpta ile izliyoruz. Allah sizden binlerce razı olsun. Sizlerden de. Yani şimdi şöyle, bırakın şimdi biz magnezyum konuşacağız. B12'me ben depresyondayken bakılmadı. D vitaminime hiç gibi Allah'ın kulu bakmadı. Hani suyumu ne kadar içiyorum sonra neden olmadı. Ne yiyorum? Hani kinoamı yiyorum, yumurtayı düzgün yiyor muyum?
8 fincan kahveyle fosur fosur sigarayı içerek antidepresanlarla boru patlamış akıyor, duvarı sıvayıp duruyoruz. Olmadı. Yani Şimdi oldu, her yol nefese çıktı. Her yol nefese çıktı. Mecbur kaldım anlatmaya. bu dediğiniz cümlede bile aslında şimdi magnezyuma birazdan link atmış oldunuz. İki husus önem kazanıyor. Bir, bakılmadı dediniz. Baksak bile görebiliyor muyuz? Magnezyumda böyle bir trik var. İki, işte fosur fosur kahve içiyorum, sigara içiyorum dediniz. Bırakın sadece magnezyum özelinde konuşmuyorum. Diğer vitamin ve mineraller için de bu geçerli. Alamadığımız gibi bir de hasbelkader boğazımızdan giren bir miktar varsa da onu tüketen faktörlere maruz kalıyoruz. İşte kahve bunlardan bir tanesi. Sigara bunlardan bir tanesi. Vücuttaki inflamasyon, işte asitli içecekler vesaire bunlardan bazıları. Yani hem alamadığımız gibi bir de tüketen faktörler var. Aslında şimdi magnezyum konuşurken şu dediğiniz cümleden bile e, aslında giriş yapmış olduk yani. O zaman ben biliyorum ama ben bildiklerimi değil, sizlerin öğrenmenizi istediğim şeyleri Mustafa Bey'den istiyorum. Magnezyum nedir, neden önemli? Bize bir genel başlıklarıyla söyler misin? Hocam şöyle, magnezyum vücudumuzdaki dördüncü mineral. Yani en bol bulunan minerallerden bir tanesi. Biz minerallerde vitaminlere göre aslında çok daha dramatik faydalar görüyoruz. Çünkü mineraller hızlı bir şekilde insanın hayatını değiştirebilen maddeler. Mesela demir. Demir eksikliği insanı e, mahveder. Yani gözünü açamaz. Hani bir C vitamini kullandığında belki böyle hani hayatına çok bir şey değişmez ama işte sen demiri yerine koyduğunda, magnezyumunu yerine koyduğunda gözün açılı verir. İşte magnezyum böyle bir mineral. Yani vitamin değil mineral. Vücudumuzdaki en bol bulunan dördüncü mineral. Vücudumuzu vücut yapanlar ne? Sodyum, potasyum. İşte hücre zarında sürekli sodyum, potasyum pompası var. İşte kalsiyum her yeri kasan mineral. Çok önemli vücutta. Magnezyum da her yeri gevşeten, rahatlatan, relaksasyon yaratan mineral. Ama 800'den fazla enzimin kofaktörü. Yani ne demek şimdi izleyenlerden anlamayanlar olabilir. Enzim dediğimiz şey vücuttaki işçiler. Herhangi bir işi yapan. Nedir o? Glikoz. Yemek yediniz. Kan şekeriniz yükseldi. Glikoz hücreye sokulması lazım. Kan şekerinizin tekrar dengelenmesi lazım. Bunu yapan hormon ne? İnsülin. İşte bunun işini yapmasına aracılık eden maddelere biz kofaktör diyoruz. Yani yardımcı mineraller. Bu olmadan görevini tam yapamıyor. İşte magnezyum bunun gibi mesela glikozun hücre içine sokulması sadece bunlardan bir tanesi. 800 farklı görevi var. Nedir o? İşte kalsiyum kasar, kası, magnezyum gevşetir. Beyinde, nöron hücrelerinde magnezyumun görevi var. İşte beyinde ciddi görevleri var. Sakinleştirir, rahatlatır, kasları gevşettiği gibi insanı da gevşetir. İşte damar duvarını gevşetir, hipertansiyonda fayda sağlar. Kemik sağlığında çok önemlidir. Magnezyumun %70'i kemikte bulunuyor hocam. Biz Hı kemik hı. deyince aklımıza sadece kalsiyum geliyor. Ama demiyoruz ki ya işte menopoza giriyor kadın, efervesan kalsiyum kullanıyor yıllarca. Demiyoruz ki ya bu kadının D vitamini ne durumda? K2 vitamini alıyor mu? Magnezyum kullanıyor mu? Bu üç olduktan sonra inanın biz kalsiyumu zaten beslenmemizde de alıyoruz. Yani işte kuru kayısıda magnezyum var. Kalsiyum var. Bir kase yoğurt yiyorsun, kalsiyum var. Önemli olan D vitamini sayesinde o kalsiyumun emilebilmesi, K2 vitamini sayesinde emilen kalsiyumun kemiklere işlenebilmesi ve magnezyumla da kemiğin diğer yapı taşı olan harcını aslında diğer bir harcını yerine koyduğun zaman senin kalsiyum o yıllarca o efervesan kalsiyumları kullanmana inan gerek yok. Hani evet tabii doktor fizik tedavi doktoru ciddi osteoporoz riski görmüştür. Kullanıyordur ayrı mesele. Ama sırf sen nasıl menopoza girmeden önce
magnezyuma odaklanmak lazım. Bunun gibi kemik sağlığı bunlardan bir tanesi hocam. ATP üretiminde görev alıyor. Enerji, yani gözümüzü açmamızı sağlayan, günlük enerjimize magnezyumun katkısı var. Gibi gibi 800'den fazla enzimin yapısına katılıyor hocam. Magnezyum vücutta çok önemli. Peki kanda belli bir düzeyini baktırdıklarında, hani doktorum baktı, bütün tahlillerimi yaptı doktorum, her şeye baktı diyor. Ne D vitamini var, ne B12'si var, ne hani elektrolitler var. Kolesterol, trigliserit, HDL oranını göremiyorum işte. Hani kanda bir düzeyini netleştirsen. Hocam şimdi 430 kişi izliyor. İkide biz 432 kişi. Yarın hastaneye gidelim. Hepimiz kan tahlili verelim. Hepimizin magnezyumu normal aralıkta çıkmak zorunda. Çıkmazsa zaten yaşamla bağdaşmaz. Yani magnezyumun %0,3'ü kanda hocam sadece. Yani binde 3'ü kanda. Binde 997'si hücre içerisinde. O kandaki %0,3'lük yani binde 3'lük kısmı kaslar, kemikler, işte %70'i kemiklerde, %27'si kaslarda, yani %90'lık kısmı kas ve kemikte. Sürekli kendinden fedakarlık yaparak plazma magnezyum düzeyini normal aralıkta tutmak zorunda zaten. Benim zaten şu an magnezyumum normal olmasa, plazma magnezyum yani kan tahlilinde ölçtüğüm magnezyumum normal olmasa ne size şu an anlatabilirim ne siz dinleyebilirsiniz. Yani sizin de normal olmasa işte bilinç bulanıklığı, konfüzyon, bayılırsın, zaten acil servislik olursun. Ne olur? IV magnezyumu takarlar, magnezyumu tekrar normal aralığa getirip taburcu ederler. Yani magnezyum kimlerde bu kadar etkilenir? Düşkün hastadır, yaşlıdır, oral kullanımı etkilenmiştir, beslenemiyordur, böbrekte bir problem vardır. Yani ancak ileri durumda artık plazma yani kan magnezyumu ancak o zaman anormal aralığa çıkar. Onun dışında toplumun %99,9'unun plazma magnezyumu normal olmak zorunda. Ama plazma magnezyumunun normal olması vücutta magnezyum eksikliği olmadığı anlamına gelmiyor. Şimdi buna göre yargı kanaat getirirsek işte bütün her şeyi atlıyoruz. İşte bütün trik burada. Yani ilk düğmeyi yanlış iliklediğimiz için şimdi bütün klinik çalışmalar da çöp olmuş oluyor. Şimdi adam klinik çalışma yapmış. PubMed'de klinik çalışmalar var hocam. Biz diyor bir grup hastanın kan magnezyum düzeyine baktık. İşte diğer grupla anlamlı bir fark göremedik diyor. İyi de kardeşim kan magnezyumuna göre sen yargıda bulunamazsın ki. Kan magnezyum düzeyinin doğruyu göstermediği klinik çalışmalarda zaten hani biliniyor. Yani çalışma baştan yanlış. Şimdi bu çalışmaya baktığında dersin ki ya magnezyum bak hastalarda da zaten normalmiş, bir anlamı yok dersin. İşte bu temel trik noktayı bilmezsen bütün bundan sonra kuracağın yargılar boşa çıkmış oluyor. İşte esas Tam nokta yeri, burası hocam. tam yeri gelmişken bir takipçimin sorusu vardı. Bu şimdi son modada bir saçta işte şurada burada işte saçtan magnezyum ağır Evet. metalsi ölçülmesi. Peki bunun şimdi serumla bakıldı mı diyorum, serum yok. Ama saçta yüksek bulunmuş. Yani bu konudaki yayınlarda hani Hocam bence kanda aslında bakılmayınca çok anlamlı gibi, hani yüksek bak kabul edilmesi anlamlı gelmiyor bana göre. şöyle gösterebilir miyim bilmiyorum. Bakın hocam Aha, sunumum önümde açık. Magnezyum aha, ölçüm yöntemlerini en güvenilirden en az güvenilire doğru sıralamışlar. hı Bakın hı. serum magnezyum düzeyi en az güvenilir magnezyum ölçümü yöntemi. Evet. Aha, Biz özel laboratuvarda gidiyoruz, eritrosit magnezyum ölçümü yaptırıyoruz ya. Bakın o da evet. kötünün iyisi aslında. Yani
O da çok güvenilir bir yöntem değil aslında. Onun dışında bakın saç magnezyum ölçümü. Evet, güvenilir yöntemlerden bir tanesi. En güvenilir yöntem magnezyum yükleme testi dediğimiz bir test. Nedir? Hastaneye yatıyorsun. İşte IV magnezyum veriliyor. Böbrek bunun ne kadarını, ama bunları yapmaya gerek var mı aslında? Temel soru bu. Hayır, saçın da şimdi yüksek ölçülünce kullanmamalı mı? Hocam orada da 300'lerde. yani ne kadar valide bu testi yapan, yani bu yöntem, test yöntemi ne kadar valide? Evet, ağır metal vesaire gerçekten hani tespit ediliyor olabilir ama bu ne kadar valide, yani ona bakmak lazım. Hani sensitizasyonuna bakmak lazım. Hani bildiğiniz gibi testlerde bir Hı hı, güvenilirlik oranı var. Ona hı bakmak hı. lazım. Ama sonuç olarak aslında biraz testleri gösterdim. Bunları yapmaya aslında gerek var mı? Aslında yok. Neden yok? Çünkü biz günde erkekler 400-450, kadınlar 300-350 miligram magnezyum almakla mükellef. Atalarımızdan yapılan fosil incelemelerinde ne kadarmış biliyor musunuz beslenme içeriği? 600 Hı hı. miligram günlük magnezyumla besleniyorlarmış hocam. Ve böbreklerimiz günde 600 miligram magnezyuma kadar süzebilme yeteneğine sahip. Bizim genetik kodlarımızda zaten 600 miligrama göre kodlanmışız. Hı Ama hı, hı hı. geldiğimiz noktada 2021 Aralık ayındaki modern beslenmede ben en sağlıklı besleniyorum diyen 100-150 miligram ancak magnezyum alabiliyor. Birçok faktörü var. Bir, magnezyum Evet. kaynağı yeşil yapraklı bitkiler. Aslında topraktan suya, sudan yeşil yapraklı bitkilere geçiyor hocam. Velev ki sen sabah akşam yeşil yapraklı bitkilerle besleniyorsun. Bir analiz yapmışlar. 20 yıl önceye göre magnezyum değer kaybı %40'lara yakın. Yani önceden bir yediğinde aldığın magnezyum şimdi 3 şey yediğinde alabiliyorsun. 2, bir alamıyoruz ki hani ne kadar Evet. yeşillikten zengin besleniyoruz. O da ayrı hikaye. İşte sabah şimdi 500 kişi Koşturma, izliyor. dünya telaşı olmuyor yani bazı gün. Birçoğumuz işte okula gidiyoruz, işe gidiyoruz. Bir poğaçayla, bir simitle, bir sandviçle geçiştiriyoruz sabahı. İşte öğlen Aynen. bir fast food bir şey yiyorsun. İşte akşam hasbelkader işte evde yiyorsan salata, yeşillik bir şey yiyorsun. 100-150 miligram ya alıyoruz ya almıyoruz. Aslında zaten her gün 200-250 miligram magnezyum almakla mükellefiz. Bu ekstra bir şey değil. Bakın, ekstra bir şeyden bahsetmiyorum. Bu günlük almamız gerekeni yakalamak için, modern beslenmeyle birlikte eksik kalanı yerine tamamlamak için zaten. Yani ondan dolayı şimdi tahlilde sen şunu göreceksin. Eksiklik zaten hani önemli bir kısmımızda eksiklik var. En güvenilir yöntemi yapsan ve magnezyum eksikliğini ortaya koysan, o senin değil 250, işte 350, belki 400 kullanman gerektiğini söyleyecek sana. Ama 200-250 kullanmakla herkes mükellef. Yani imkanı olan insan güzel emilebilen bir form alıp kullanmakla mükellef, günlük alımını yakalamak için. Alamadığımız gibi işte biraz önce sizin dediğiniz konuya geliyor. Kahve dedik, sigara dedik, bir şeyler dedik ya. Hı hı. Alamadığımız gibi bir de magnezyumu tüketen de birçok faktör var. Alttan gelenler. Evet. Neler Evet, onlara? mesela bir işte asitli içecek kullanımı, mide koruyucu kullanımı çok yaygın. Bakın, peynir, ekmek gibi mide koruyucu kullanımı var toplumda. Yani mide asitliği diye bir şey söz konusu değil. Bağırsak sağlığının bozuk olması. Zaten bütün meselelerin başında bağırsak Mikro. sağlığı geliyor. O yeşillik yesen bile, sabah akşam yeşillikle beslensen bile ondaki magnezyumu, minerali ememiyorsun zaten. Bağırsak sağlığı bozuk. Asitli içecek kullanımı, ileri yaş, alkol kullanımı, e, izole uzun dönem kalsiyum takviyesi kullanımı. Bakın,
biraz önce anlattığım hikaye. Ya kadın Aynen. yazık, o yeşillikten azıcık bir magnezyum alacaksa onun da almasına engel oluyoruz yani. O yıllarca kalsiyum efervesan kullanıyor ya. Yani Değil mi? hasbelkader akşam yediği salatadan da magnezyum alacaksa onun da almasına engel oluyoruz yani. Hani Aynen. bu kadar acı bir durum gibi birçok kullandığımız ilaçlar da hem alamadığımız gibi alsak bile onun da emilmesini, yararlanmamızı engelliyor hocam. Kullanımını E, tamam, iyi bir şey kullanacağız. Herkes kullansın diyoruz aşağı yukarı. Çok özel bir durumu yoksa, ağır kronik doktorunun özellikle aman kullanma dediği bir durum yoksa kullansın. Nasıl kullanılsın? Şunun altını çizeyim, hani ağır bir durum, tek hani problem, hani burada korkmamız gereken durum böbrek yetmezliği varsa. Ne dedik? Böbreğimiz magnezyum böbrekten atıldığı için günlük 600 miligrama kadar süzebilme yeteneğine sahip sağlıklı bir böbrek. Ama işte böbrekte fonksiyon kaybı varsa, işte böbrek yetmezliği varsa bu tabii 600 miligram süzme yeteneği azalacaktır. Hı hı. Onlar dikkatli kullanması lazım. Onun dışında e, hani hep vatandaş sorar, karaciğeri yorar mı? Böbreği yorar mı? İşte vücutla birikir mi falan diye. Ben şunu diyorum, imkanı olan ölene kadar kullanması gereken bir mineral. Yani Ben ne tek bir diyorum? ne Ben diyorsunuz hocam? bir insanın zenginliği idrarında magnezyum atmasından belli olur diyorum. Param Güzelmiş çok, ama 200-250 miligram aldığımızda atılmaz hocam. O anca kendi ihtiyacımızı karşılıyor. işte hayır, hani Ee, paraya kıyıyorsan evet, fazlası 600'ün üstü atılıyor arkadaş. Zenginim ben. evet. Veya kötü emilen bir magnezyum alıyordur. Hani bu canlı yayını izlemediği için iyi emilen formlar nedir onu bilmediği için kötü Bilmediği emilen bir form alıyordur. Parası boşa gidiyor olabilir. az önce denizden çıktığımda bir arkadaşımın annesiyle konuştuk. Şimdi izliyor muhtemelen. Sevgiler gönderiyorum. Akşam dedim izle. Hangisini kullanıyorum? Şimdi magnezyum kullanıyorum ben. Ama hangisini kullanıyorsun? Şimdi anlatamıyorum bunu. Ama bana almıştı. İşte ama dedim parayla ayrıca almadı. Yazdırmış. Ha, tamam. Yani Hı. ben bundan çok muzdaribim çünkü. 14 gündür takip ettiğim malum hastalıktan arkadaşım bir doktor arkadaş başlamış. O etkin olmayan formlardan. Yorgunluğu geçmiyor. Ya sen neler kullanıyorsun destek dedi. Bir değiştirdim. 2 günde ya. 2 günde o bütün kas ağrılarım, yorgunluğum 2x1 verdi. Şıp dedi. Ayağa kalktım. Şimdi hocam, şimdi onun da şimdi bilimsel temeli var. Şimdi şunu biliyoruz. Yani çok böyle atom parçalamaya, böyle uzayı yeniden keşfetmiyoruz yani. Çok zor bir şey değil. Şunu biliyoruz. İnorganik, organik olanlar inorganik olanlara göre iyi emilir. Bütün mineraller için bu böyledir. Örneğin magnezyumda değil, demirde de bu böyledir. Mesela organik demek ne demek? Mesela amino asitle birleştirilmiş bir kombinasyon. Magnezyum glisinat. Glisin amino asitiyle birleştirilmiş bir magnezyum. Şuradan bir tık geriden alalım. Niye buna ihtiyaç duyuyoruz? Yani ya bir Evet. tane magnezyum olsun alalım, yani niye bu kadar o formu var, şu formu var, biri çıkıyor bende şu var diyor, biri bu bende bu var diyor. Niye buna ihtiyaç var? Çünkü magnezyum yüklü bir molekül. Artı 2 değerlikli bir molekül. Ve bağırsaktan geçişi zayıf bir mineral. Hı İşte hı. ilaç sektörü, bilim, biz diyor ne yaparız? Bunun emilimini artırabiliriz. Bağırsaktan geçirebiliriz. Bunun için bazı kombinasyonlar var. Bir Hı hı. inorganik olan kombinasyonlar var. Oksit, magnezyum oksit gibi. Magnezyum sülfat gibi, magnezyum hidroksit gibi, magnezyum klorit gibi. Bir de organik formlar var. Glisinat gibi, sitrat gibi, malat gibi e,
organik olanlar var. Şunu biliyoruz. Organik olanlar inorganik olanlara göre daha iyi emilir. Bütün mineraller için bu böyledir. Mesela demirde de demir bisglisinat demir sülfata göre daha iyi emilir. Glisin amino asitiyle bağlı olduğu için çünkü. Aynı şekilde magnezyum glisinat da diğer inorganik formlara göre daha iyi emilir. Hatta biz mesela magnezyum oksit. Şimdi şöyle, evet ödeme kapsamında olanlar var, olmayanlar var. Bu e, ilaç sektörünün bir realitesi. Çünkü en ekonomik olanlar genelde ödeme kapsamında oluyor. Dolayısıyla bunlar böyle üstün bir teknoloji olmadığı için daha ekonomik, daha ucuz. Yani reçete devlet ödemese bile gidin kendi paranızla alın 10 liraya alırsınız yani. 10 liralık, 12 liralık, 15 liralık formlar işte oksit, hidroksit yani devlet ödemese ne olacak? Yani 10 liralık bir şey, 15 liralık bir şey, belki 20 lira. Tam fiyatını bilmiyorum. Afaki söylüyorum. Çünkü ucuz. Yani devlet de ondan dolayı onu ödüyor. Ama hatta biz magnezyum oksiti nerede reçete ediyoruz? Mesela klorit formunu Hı hı. konstipasyonda, kabızlıkta reçete ediyoruz. Niye? Emilemediği için, bağırsağa bile geçemediği için bağırsakta kalır, bağırsağa su çeker, ishal yapar. İşte kişinin kabızlığını rahatlatır. Şimdi bağırsağa bile geçemeyen bir form kullanarak sen ne kas kramplarında fayda görebilirsin, ne beyindeki işte migrende veya uyku sorununda fayda görebilirsin. Daha baştan hatalı zaten. Ama işte bu temel trik bilgiyi, bu basit bilgiyi bilmeyince bütün magnezyumlar aynıdır dersen istediğin kadar kullan işte. Bir yıl, 2 yıl kullan. Bağırsağa bile geçemiyor ki kasa ulaşabilsin. Bunu biliyoruz. Bir, organik olanlar inorganik olanlara göre yiyemilir. İki, organik olanlar da kendi arasında işte bazıları enerji verir, bazıları sakinleştirir, rahatlatır. Kimi kasa iyi oranda geçebilir, kimi beyne iyi oranda geçebilir. Sen şimdi beyinde fayda görmeyi bekliyorsan beyne ulaşabilen bir form kullanman lazım. İşte gece rahat uyumak, sakinleşmek, rahatlamak, relaksasyon istiyorsan örneğin işte mesela glisin beyne omurilikteki bizim şu omurgamız var ya Hı hı. omurilikteki inhibe edici nöronların yani sakinleştirici nöronların %50'si glisin kullanıyor. Yani glisin aynı zamanda amino asit olarak da işte GABA'nın yapı taşı aslında. GABA reseptörleri sakinleştirici, aman sakin, relax diyen reseptörlerimizin yapı taşı. Şimdi glisin formunda mesela glisin aynı zamanda sakinleştiriyor. Ama benim amacım enerji ise sabah günlük enerjiye destek olması için kaslarımda rahatlama görmek için, kas kramplarıma iyi gelsin diye Rüya Acaroğlu gibi 12 kilometre koşuyorsa, oradan çıkıp denize atlıyorsa, oradan gelip canlı yayın açıyorsa buna enerji lazım. O zaman ne kullanacağız? Malat, özellikle magnezyumun malat formu, malik asitle Aldım kombine edilen valla. formu. Mitokondride TCA siklusu dediğimiz bir siklus var. Enerji üretim döngüsü. Orada görev alır. Malatla sitrat. Biz magnezyum malat verdiğimizde magnezyum gider kası rahatlatır. Malat da gider mitokondriyal disfonksiyonu onarır. Mesela nedir? Fibromiyalji aynı zamanda bir mitokondriyal disfonksiyondur. Kaslar ağrır. Niye ağrır? Enerjisi olmadığı için ağrır. Yani en çok enerji kullanan Dok. organlarımız ne? İskelet kası işte, kalp kası. Yani Hı hı. sürekli kullanıyoruz. Fibromiyalji aynı zamanda bir mitokondriyal disfonksiyondur. İşte malat formu, sitrat formu, kaslar üzerinde etkili olan fibromiyalji gibi kas krampları olanların kullanması gereken formlar. Tabi burada B6 vitamininin aktif formu özellikle piridoksal 5 fosfat formunda e, hem bu enerji yolaklarında etkili hem de magnezyum mutlu ediyor aynı zamanda Rüya Hocam.
Hı hı. Niye mutlu ediyor? Geçen ben bir post paylaştım. Siz de attınız, 21 Aralık en uzun Hı geceye hı. özel melatonin sentezindeki yolağı paylaştım. Hı hı. Hem triptofandan serotonin sentezlenmesi için, serotoninden de melatonin sentezlenmesi için hem magnezyum görev alıyor hem de B6 piridoksal 5 fosfat formunda görev Hı hı. alıyor. Hı hı. Mutlu olmak istiyorsak, yani magnezyum kullanıp mutlu olmak istiyorsak, B6 ile birlikte olması elde edilen faydayı daha da artırıyor. Özellikle P5P formunda olması. Hı Bir hı. de B12 vitamininin 4 formu var biliyorsunuz. Hı hı. Siyanokobalamin. Biz çok sevdiğimiz bir form değil. Sentetik olan bir form. Hı Onun hı. dışında 3 güzel formu var. Hı hı. Adenozilkobalamin, metilkobalamin, hidroksikobalamin. Hı Bunun hı. adenozilkobalamin olan formu, mitokondride enerji üretiminde görev alan B12 formu. Biz fibromiyajide özellikle bu mitokondriyal disfonksiyonu onarmak için bu adenozilkobalaminden de ekstra fayda görüyoruz. Dolayısıyla yani magnezyumun yanında bu P5P ve adenozilkobalamin, bakın B12'nin adenozil formu olması lazım. Hı hı. Hı Formu kullanıldığında fibromiyajide ve bu enerji ihtiyacındaki elde edilen faydayı da artırmış oluyoruz. Bu önemli trikler. Yani işte dediğim gibi atomu parçalamıyoruz ama küçük bazı trikler var. Onun hı. dışında inanın yurt dışında onlarca daha magnezyum formu var. Pidolat var, treonat var, o su var, bu su var. Bunların hepsi Aynen. organik formlar. Hepsinin kendine göre bazı artıları var, bazı şeyleri var ama burada amaca göre, amacın enerji ise dediğim gibi malat, sitrat, adenozilkobalamin, P5P. Amacın iyi uyumak, rahatlamak, sakinleşmek, migrende fayda görmek, mutlu Hı hı. olmak, beyinde fayda görmekse işte glisin gibi sakinleştirici formlar Hı hı. kullanmak önemli. Süresi var mı? Sürekli Süresi mi? yok hocam. Dediğim gibi benim hatta geçen bir story paylaşmıştım. Her gün kullanılması gereken bu işin temeli var. Şimdi, sağlıklı yaşam 101. Üniversitelerde her dersin bir giriş dersi olur ya, terminoloji dersi. Bu yola çıktıysan bir doğru nefes, onu en başa koyduk. En Ondan başı. sonra takviye alanın takviye kısmına indiğimizde bir omega 3. İki, şimdi omega 3 apayrı bir konu. Üstünde Onun saatlerce da var. konuşabiliriz. Bana Hı kimse hı. şunu demesin. Ben zaten haftada 2 kere balık yiyorum falan demesin. Orada mesele bizim omega 3 almıyor olmamız değil. Almamız gerekenin 50 katı omega 6'ya maruz kalmamız. Yani bizim Aynen. yediğin ayçiçek yağında sabahtan akşama kadar maruz kaldığın, yediğin poğaçada, hani tasvip etmiyoruz ama biraz önce dediğim gibi yediğin fast food'da bulunan yağ omega 6'ya maruz kaldığın için omega 3 lazım sana. Omega 3 almadığın için değil. İstersen haftada 5 gün balık ye. Helal hoş olsun. Biz omega 6 aşırı maruz kaldığımız için onu İşte denge, düzeltmek için omega. Evet. o Şimdi dengeler her şeyde bozulduğunda patoloji yaratıyor. evet. Eskiden eski Moğollarda yapılan, eski Moğollarda kalp krizi diye bir kelime dillerinde yok hocam. Evet. Çalışma yapmışlar Hı dil hı. bilimciler. Böyle bir kelime literatürde dillerinde yok. Niye? Omega 3, omega 6 oranı 1'e 1, 1'e 2'ymiş Hı hı. maksimum. Şimdi Avrupa toplumlarında oran 1'e 70 hocam. Şimdi sen bu 1'e 70 oranı haftada 7 gün balık yesen anca omega 3'ü bir birim artırsan omega 6'yı kısmaya çalışsan
1'e 70'i 1'e 69 yapsan, 1'e 65 yapsan yine 1'e 65. Ama sen yine balığını ye, onun yanında bir de balık omega 3, yüksek doz omega 3 kullandığında 1'e 70 oranı payı 1'den 5'e çıkarsan ne olur? 5 bölü 70, 1 bölü 14 olur. Bak direkt hızlı bir şekilde oranı değiştirmiş olursun. Biz onun için Oranı omega 3 kullanıyoruz. 2, D Hı hı. vitamini 50'nin altına düşmemesi için her insan 50 üstünde tutmayı öneriyoruz. 50'nin altına düşmemesi için en az 3000-4000 ünite kilona göre, ihtiyaca göre her gün D Doktor vitamini. planlayacak onu. Hı Evet, hı. doktor planlayacak. Ama gıda takviyesi olarak da belli bir seviyede tutmak istiyorsak belli bir ihtiyaç var. 2K2, Tamamlanması. Hı evet, hı. K2 vitamini hocam. Her gün Evet, 100-150 mikrogram kemik sağlığı için kesinlikle alınması evet. lazım. 4, magnezyum. Her gün 200-250 miligram magnezyum. Bu dördü karaciğeri yormaz, böbreğe yormaz, vücutta birikmez. Bu her gün ihtiyaç. İmkanı olan ölene kadar bu kullanabilir, güvenlidir. O işte multivitamin dediğimiz her şeyden az az. Ben multivitamin kullanıyorum. Her şeyden az az. Olanlarla bir sonuç olmaz. Boşuna kullanmış olursun. Önemli olan bunları bilinçli, doğru formda, doğru miktarda, alman gereken miktarda sürekli kullanılabilir hocam. İmkanı olan Aynen. nedir? Mesela ne dedik? Omega 3 kan sulandırıcı kullananlar dikkatli kullanması lazım. Magnezyumda böbrek hastalığı olanlar doktoruna danışmadan kullanmaması lazım. Aynen öyle. Peki ben daha önceden takipçilerimden sürekli bana hani böyle magnezyum yağı kullanıyoruz diyorlar. Ben öyle bir preparatı bilmiyorum da e, neyi kastediyorlar onu? Hani Hocam siz şimdi biliyorsunuz sanki. transdermal yani topikal olan bazı yağlar var. Ama o nedir? Topikaldir Hı etkisi. hı, Yani ne yapar? Kas, evet, kas krampların varsa rahatlama sağlar. Veya işte küvete su doldurup küvete karıştırdığımız bazı işte Epsom tuzu dediğimiz toz magnezyumlar var. Küvet suyuna karıştırıyorsun. Ne yapar? Bakın topikal. Ağızdan girmedikten sonra, bağırsağa geçmedikten sonra, kana ulaşmadıktan sonra, eritrosite kemiğe ulaşmadıktan sonra, beyne ulaşmadıktan sonra, yani ben transdermal, topikal magnezyum yağı kullanayım da migrende fayda göreyim, beyinde fayda göreyim diye beklemek yanlış. Bak ne diyorum? Sitrat malat kasa geçer. Bak o bile diyorum ki beyne çok iyi geçmez. Beyinde Aha. fayda görmek istiyorsan başka form, kasta fayda görmek istiyorsan başka form. Yani topikal Hı hı. olan, sürülen veya işte küvet suyuna karıştırdığımız magnezyum tuzları ancak lokal, topikal ve dışarıdan kasları rahatlamaya, hani vücudun Hı hı. kasların gevşemesine fayda sağlar. Onun dışında ben işte insülin direncinde de mesela magnezyumun Oral rolü var. kullanıyorlar gibi anladım ben. Ben yani bilmiyorum. Ben deneyimlemedim için. Ben denemedim bilmiyorum diyorum da. Hani Topikal böyle bir bir preparat var hocam. Topikal bir topikal mi? preparat var. Ben sanki yiyeceklerine katıyorlar gibi anladım. Bir de şunu soracağım. Yok işte zeytinyağıyla avokado yağında magnezyum, zeytinyağında magnezyum eminimi pardon D vitaminin için onu yeni ürünler çıkarıyorlarmış. Yok işte zeytinyağı eminimi azaltıyormuş da avokado yağında. O konudaki fikrinizi de aradan sorayım. Hocam D vitamini yağda eriyen bir vitamin. O yağ bu O, yağ fark etmez. İster balık yağıyla al, ister zeytinyağıyla al, ister avokado yağıyla al. Yıllardır zeytinyağı artı D vitamini kombinasyonuyla D vitaminleri şakır şakır yükseliyor. ben de o şekilde Yani yaklaşıyorum. bu yükselmiyor olsaydı yıllarda yükselmezdi.
Şimdi Ben hatta şey diyorum, evet, tahin, bir kaşık tahin de yağlı hani, evet, e, mesela o da olabilir. O da olabilir hocam. o D daha böyle vitamini şimdi D vitamininin emilmesinde zaten problem yok hocam. Yağda eriyen vitamin. Yağda hı eriyen hı. vitamin zaten yemekten sonra, yağlı yemekten sonra al, omega 3 ile birlikte al, tahinle birlikte al, zeytinyağıyla birlikte al, avokadoya, ya yağ olsun yeter ki D vitamini emilir. Hatta işte mesela lipozomal D vitamini kullanalım mı falan diye bana çok soru geliyordu. Ya diyordum, yağda eriyen vitamin zaten emiliyor, yani emilmeme sorunu yok ki. Niye hani Ben fantaziye ne farkını gerek görmedim. var Ben kendisini diyordum. denedim, Ee, görmedim. Yani şimdi emiliminde zaten problem yok. Ama dediğiniz gibi işte yağ, avokado yağının kendine göre vitamin, mineral içeriği zengindir. Zeytinyağı da çok önemli. Antioksidan içerisindeki polifenoller vesaire çok önemli. Kendine göre artıları var. Bu tabii pazarlama materyali olarak e, yani biz fark Hiç, yaratma. Ne oluyor? Şimdi hepsi zeytinyağı artı D vitamini. Basit bir formülasyon. Yani zaten yükseltiyor. Bir problem yok ki yani. Şimdi burada bundan sonrası artık şeye giriyor. hı hı. İşi çeşitlendirmeye giriyor. Yine ben naçizane sorulara geçmeden evvel küçük noktalara değinmek istiyorum. Bir hani bu kadar konuştuğumuz magnezyum kadar yine benim bilgim 300 üzerinde enzimin kofaktörü, ama en nefeste etkin çinko, hani karbonik anhidraz kofaktörü. Ve yani otomatikman pek çok hastamda, bırakınız sadece çinkonun verilmesine, formları farklılık yarattığı için bakırla birlikte oluşu mucizevi etkiler değiştiriyor. Bir de hani C vitamini, hani dediniz ya başta, Homo sapiens diye kitapta C vitamini dünyanın gidişatını değiştiriyor. Thomas Cook İngiltere'den sömürgelere seyahate başladığında skorbitten insanların ağızları parçalanıyor ve varamadan karşı adalara, işte o Hindistan'a falan, insanlar ölüyor. Sonra hasbelkader bir yeşilliklerle birlikte seyahat ediyorlar ve aralardaki küçük adalardan taze sebze meyve koyuyorlar. Ağız diş etleri hastalığı olmayan C vitamini sayesinde güneş batmayan ülke oluyor. Thomas Cook böyle o Homo sapiens'te okumuştum. Ya C vitamini der geçersin falan olmuştum. O yüzden magnezyum, Kolajenin yapı taşı çünkü C vitamini. Yani şimdi ben C vitamini hani vitamin ve mineralleri kıyaslarken minerallerde daha iyi sonuç alıyoruz anlamında hani o örneği verdim. Siz de tabii, bugün şöyle diyeyim, şöyle bağlayayım. Dörtteki canlı yayında hani namazı, seccadeyi görürsen namaz aklına gelir dediniz. Ben de şeyden örnek vereyim. Hani şimdi nedir İslam'da önce kelime-i şehadet getireceksin ki Müslüman olacaksın. Sonra işte hac, çarpı zekat yerine falan sonra. Yani şimdi teşbihte hata olmaz. Sağlıklı yaşamda biraz önce saydıklarım bu işin temeli hocam. temeli. Ondan sonra C vitamini, vücudunda bir inflamasyon vardır. Antiinflamatuar şeyleri oyuna sokarsın. Metabolik sendromun vardır. Berberini işte Silimarin'i oyuna sokarsın. O alerjik durumların vardır. Kuarsetini oyuna sokarsın. Şimdi bunlar yedek oyuncular. İşte Aynen. bağışıklıkla ilgili veya kolajenle ilgili bir şeyin vardır. C vitaminini oyuna sokarsın. Antioksidan ihtiyacın vardır. Oksidatif stres vardır vücudunda. Alfa lipoik asiti, işte yine C vitamini, koenzim Q10, bunlar antioksidan şeyleri oyuna sokarsın. Ama esas oyuncular, az kadro, yani futbol takımının esas oyuncuları omega, D, K2, magnezyum hocam. Evet. Mustafa Bey Ve saydı. çinko. Çinko'da, çinko'da her 3 ayda bir ay hepimizde yine çinko eksikliği meydana geliyor. Çinko da yine kan tahliliyle tam anlamıyla doğru
şey Hepsi. yapabildiğimiz bir Hı hı. mineral değil. Tam anlamıyla doğru söylemiyor. Hani B12 gibi değil. Ölçtürdüm 300 çıktı. İşte ölçtürdüm 400 çıktı gibi bir şey yok. Çinko da yine hücre içi ölçümü değerli. Kan seviyesi çok doğruyu göstermiyor. Her 3 ayda bir ay herkes bir çinkoyu hayatına dahil edebilir. Yine Evet. selenyum, işte iyot, bunlar hepsi ayrı upuzun konular. Aynen, aynen. Hepsine bir saat konuşabiliriz. Aynen, her biri bir başlı başına derya deniz, ama nefesiniz hepsini döver diyorum. Nefes ama İşte, bedava olduğu için. Hocam neyse destek yazacağım diyorum. Neyse alacağım hocam diyor. Ya diyorum tamam al da bir yap. En ağır atlatanlar dahi yapıyor musun? Ay vallahi o ara yaptım ama bıraktım, vitrine koydum duruyor diyor. Sizin var mı bu arada? var ofiste. Tamam. Tamam. Yoksa yakıyorum. Yok yok, Yakıyorum. Dövüyorum. ofiste. Hatta yayını açarken aklıma geldi, dedim Rüya Hoca sorarsa yandık. Ofiste. Bak Evet soracağınızı tahmin yani. etmiştim, sordunuz. Oksijenin formu da yok. Hep O2 yani. Başka bir şey yok. Gerçi Yani en O3 oluyor. fazla O başın zaman dönüyor. ozon. Dinleniyorsun. Dinleniyorsun. Yani Evet. o kadar masum ve güzel ki gerçekten az önce işte bir doktor arkadaşın Ender Bey'in programına giderken hiddetli bir videosu atmıştım o arkadaşa. Çalışacaksın da bilmem ne, böyle kızarak. Biliyorum işte yap dedim falan filan. Servise çıkmış. Bu işte ben de bununla böyle besleniyorum. O yüzden böyle bir şeylere kızıyorum birilerine. Sonra iyileşen birinin haberi geliyor. Adam sen de diyorum ne derlerse desinler. Hani hemen şimdi Ya soruyu alayım. en önemlisi o hocam ya. Yani canlı, ya bir de yani hani zararı yok. En kötü üflemiş olursun. Yani ne olabilir? Evet. Onu Aynen öyle. atlıyorlar maalesef. Aynen öyle. Aslında hani Omega'yı nerelerde fayda gördüğümüze değinmedik hocam. İsterseniz biraz ondan Heh, değinelim. evet, evet. E, Faydası neler? Aynen. Şimdi Nerede olanlar denesin. Denesin. Bir kutuyu denesin. denesin, aslında hiç yani normal olan, yani benim hiçbir sorunum yok diyende de aslında eksik. Ama bu ne zaman ortaya çıkıyor? Plazma magnezyum düzeyini sürekli normal aralıkta tutmaya çalışıyor dedik ya. Şimdi Evet. kas Açıyı kendinden çekiyor. fedakarlık, evet, sürekli kemik fedakarlık yapıyor. Menopoza girdiğinde vücuttan östrojen bir çekiliyor. Birden çat diye osteoporoz, kemik erimesi, kemik yoğunluğu direkt aşağıya iniyor. Şimdi sen 30 yaşındayken belki hiçbir sorunun yok. Ama 40 yaşına hazırlık, 45 yaşına hazırlık için 30'unda, 35'inde kullanmaya başlayacaksın ki menopoza girdiğinde hazırlıklı yakalan. Kemik depoların boşalmadan yakalanmış ol. Aslında hani illa bir sorunu olan için değil. Onun dışında biz doğru magnezyum takviyesiyle nerelerde fayda görüyoruz hocam? İşte en Kimler önemlisi olanlar denesin. Tabii. migrende, işte uyku sorunu, beyinle ilgili sorunlarda fayda görüyoruz. Fibromiyajide özellikle çok güzel malat strat formlarından, biraz önce dediğim gibi adenozilkobalaminle birlikte fayda görüyoruz. Birliklerden. Onun dışında e, kas krampları, ister bunu spor sonrası kas krampları diyeyim, ister gebelik kasılmaları, ister dismenore, ağrılı adet görme sorununda, o da bir kas kasılması sonuçta. Tabii. Rahim kası Hı kasılıyor. hı. Orada fayda görebiliyoruz. Hı hı. Onun dışında insülin direnci. Bakın, insülinin glikozu hücre içine sokması için, hücre içi etkilerini yapabilmesi için magnezyuma ihtiyaç var. Bir çalışma yapmışlar hocam. Çok değerli bir çalışma. Amerika'da bir kasaba var. Boston'da Framingham çalışması. Çok değerli çalışmalardır Framingham çalışmaları.
Bu insanların 1940 yılından beri bütün yedikleri, içtikleri, günde kaç paket sigara içtiler, kaç bin adım yürüdüler, her şey kayıt altına alınıyor. Amerikan Hı Kalp hı. Cemiyeti'nin fonladığı bir çalışma. Oradan çıkarım yapıyorlar. İşte günde 3 paket sigara içende kalp krizi oranı daha yüksek, işte az egzersiz yapanda kalp krizi daha yüksek gibi çıkarımlar yapıyorlar. Diyabet, yani işte halk arasında bende gizli şeker varmış denilen grup var ya, hani açlık kan Hı şekeri hı. bozukluğu yüzde Evet. %126 arasında olan diyabet grubundaki 2500 kişi 7 yıl boyunca takip ediliyor hocam. 7 yıl boyunca günde 400 miligram magnezyum alımına ulaşanlarda ulaşmayanlara göre %50 diyabetten diyabete ilerleme oranı daha az olduğu gözleniyor. Bakın ne kadar önemli. Sadece günde 400 miligrama ulaşıyor musun? Biz ne diyoruz? İşte günlük kullandığın 200-250 miligramlık bir takviye, sen zaten hani besinlerle de hasbelkader 100-150, işte içtiğin maden suyundan, yediğin kuru yemişten, yediğin yeşillikten aldığını varsayarsak, biz işte zaten günlük 400 alıma ulaşmaya destek olmayı anlatıyorum ben şu an. Ekstra bir şeyden bahsetmiyorum. İnsülin Ben zaten direncinde hı hı. çok etkili hocam. Yani insülin direncinde de fayda görüyoruz. Aynı Onun zamanda dışında depresyon ve böyle panik ataklarda da bence bu adenozil grubu taşıyan kobalaminle birlikte çok çok etkin olacağını düşünüyorum. işte takipçiler benim sayfamdaki o yola bakarlarsa, bir post Hı önce hı. paylaştığım işte triptofan, Aha. Evet. besinlerle aldığımız triptofan e, önce serotonine dönüyor. Sonra Serotonine melatonin. dönmesinde sonra da sen ürettiğin serotonini akşam karanlıkta uyursan, ışığa maruz kalmadan, mavi ışığa maruz kalmadan, vaktinde yatarsan, uyursan, akşam da melatonine dönüyor. Yani sabah yediklerin, eğer magnezyumunu, B6'ını yemek tarifi gibi eğer sabahtan hazırlarsan, akşam karanlıkta melatonin sentezleyebiliyorsun. Aynen öyle. İşte dediğiniz gibi burada da depresyonda da, yani serotonini de üretiminde, Nazan hocamın bir lafı var. Nazan Uysal Harzadı'nın, magnezyum mutlu eder. Nasıl mutlu eder? B6 ile, P5P ile birlikte, B12 ile birlikte, B9 ile birlikte magnezyum triptofandan serotonin sentezlenmesine görevli olduğu için mutlu ediyor. Bunun gibi birçok durumda fayda görüyoruz. En önemlisi de kemik sağlığı. Hep diyorum, ee, özellikle menopoz, hem menopoza hazırlık hem menopoz döneminde kadınlarda, çünkü östrojen ortadan kalktığında ciddi bir yıkım oluyor. Birden çöküyor kadınlar menopoz döneminde. Osteoporoz en önemli menopoz risklerinden bir tanesi. Burada da D, K2 ve Hı hı. magnezyum 3 süper kahraman. Bu 3 süper kahramanı kullandığın sürece, inan, Güç. kalsiyum, besinlerle aldığın kalsiyum bile yeterli olur. Bir de bir çalışma yapmışlar. Bir kadın genç kızlık döneminde pik kemik yoğunluğu, yani 17-18 yaşında kemik yoğunluğu ne kadar fazlaysa, menopozda o kadar osteoporozdan korunuyor. Yani gençliğinde kemiklerine ne koyarsan, menopoz döneminde on kesendeki, heybendeki ni yiyorsun. O nedenle şimdi 17 yaşında, 16 yaşında ergenlik dönemindeki kızlarda baktığında cıvıl cıvıl, enerji sorunu yok. Belki magnezyuma ne gerek var Zinde. demesinler işte. O dönemde de lazım ki kemiklerin ne kadar Aynen. güçlü olursa, o senin 60 yaşında, 70 yaşında menopoz dönemindeki osteoporozdan korunmana yardımcı oluyor. Zaten yani o 800'den fazla enzim her yerinde, kamyonlar dolu, 800 tane kamyonun var ama anahtarın yok. Tankerle geldi süt bozuluyor diyorum ben. Yani
Evet, sütün var, kamyonun var ama taşıyamıyorsun. Sürecek Yani şoför yok. şoför yok ya da anahtar yok. Onu yaptırıyorsun, lastik. Yani her biri bir ayrı komponent ama tabii ki yani en önemlileri var. İşte onları tamamlayın istiyoruz. Az önce bir arkadaşımın sorusu, omega 3 de kan sulandırıcı kullanımında hani dikkatli olunsun dediğimizde, onu ben INR, PT ile herhalde Ya kardiyoloji uzmanlığı. şöyle, Hı hı. zaten yüksek dozda biz bunu görüyoruz hocam. 2 gram ve üzerinde bunu görüyoruz. Yani 2 gram, 3 gram gibi İçimiz rahat yük... olsun. Yoksa işte 600 miligram, 1 gram, 1500 miligram gibi dozlarda bu yan etkiyi çok görmüyoruz. Hı hı. Ama biz hipertrigliseridemi durumunda zaten işte Amerikan Kalp Cemiyeti'nin de kılavuzunda önerilen 2 gram üzerinde kullanmak lazım. Trigliserit yüksekliğinde Hı yüksek hı. doz omega 3 kullanmak lazım. Bu 2 gram üzerinde kullandığında kan sulandırıcı etkisini görüyoruz. Orada da zaten işte PTZ, INR takibi yapılıyorsa, doktor kontrolündeyse zaten bir sorun olmaz. Ama yine de kan sulandırıcı kullanıyorum, İşte 600 miligram, 700 miligram omega 3 alıyorum diyenlerin korkmasına gerek yok. Orada çok görmüyoruz kan sulandırıcı etkisini. Çok teşekkür ettim. Şimdi yorumları bir açayım. Hem de soruların başka kalanlarına bakayım. Hepsini birden bakmayı çok beceremiyorum. Kaydedeceğim zaten. Ee, e, çinkoyu çok sorulmuş. Kemikleri ağrıyor. Kullanım saatlerini soruyorlar o tuzların. Söylediğimiz gibi Hocam, aslında. sitrat, malat, sabah Evet. enerji veren kombinasyon. Yani sitrat, malat, sabah. Biz bütün magnezyumları dolu mideye alırsan mide bulantısı yaratabilir. Yani hınca hınç dolu mideye almamak lazım. Yani kahvaltıyı Hı yaptık hemen üstüne magnezyum almamak lazım. Ya bir saat önce ya bir saat sonra yemekle arasında boşluk bırakmak lazım. Bütün mineraller için bu böyle. Yani sadece magnezyum hı. için değil. E, Sabah ama glisinat gibi sakinleştiren, rahatlatan formları akşam yatmadan kullanılmasını öneriyoruz. Bu şekilde bir kullanım zamanı var. Şimdi son başka sorumuz. Çinkoyu kaç miligram? O konuda Çinko dediğim gibi 3 ayda bir zaten takviye edici gıda olarak 15 miligrama izin veriliyor. 15 miligram üstü takviye edici gıda takviyelerinde yok. Biz normalde günde 15 miligram almamız gerekirken besinlerle yaklaşık 8-9 miligram alabiliyoruz. En sağlıklı beslenende bile bu böyle. hı hı, Dolayısıyla her 3 ayda bir ay vücudumuzda çinko eksikliği meydana geliyor. Her 3 ayda bir ay 15 miligram çinko içeren takviyelerden bir ay kullanılabilir. Herhangi bir problem yok. İster hı hı. bunu arka arkaya 3-4 ayda kullanabilirsin. Mesela ne zaman? Kış döneminde. Aynı zamanda çinko epitel dokunun yapı taşıdır. Hem bağırsak epiteli için bu böyle, hem derimiz için bu böyle. Derimizin de yapı taşı. Yani saç dökülmesi varsa, işte tırnaklarda kırılma, işte deride problemler varsa bu da çinkodandır. En önemli etkisi de Rüya Hocam, orofaringsin epiteli de çinko. Yani o orofarinks epitelinin sağlamlığını, sıkılığını da çinko sağlıyor. Yani virüsün, bakterinin giriş kapılarını da çinko ile sen kapatıyorsun aslında. O nedenle ben kış döneminde kullanmak istiyorum dersen Kasım, Aralık, Ocak, Şubat 4 ay arka arkaya çinko takviyesi alabilirsin. Günde 15 miligramdan güvenilirdir yani. 30 Aynen. miligrama kadar da Bakırla çıkılabilir. birlikte Yani 2 olanlar. çarpı 1 de kullanılabilir. Bakırla birlikte olan pikolinat formları ben yani o Çinko, şekilde. pikolinat, metionin formları iyi emilen formlar. Hı hı. Bakırla birlikte olması dediğiniz gibi e, şöyle bakır bir mikro
element vücutta çok Aynen. küçük miktarda bulunuyor. Biz besinlerden